Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş iki renkli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve krem tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yapmış olduğum dikişsiz patiğim. Tabanımız, kenarları, topuk kısmı bu şekilde. Şöyle hanımlar modelimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar yine ön bölümü benimle aynı sayıda başlayabilir. Sadece arka roşa sayısını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de yine aynı şekil arka roşa sayısını birkaç sıra eksik yapabilir. Zaten örerken sizlere mezura ile ölçüleri de göstereceğim. Hemen patiğimi kenara bıraktım. Birlikte başlayalım. Ben patiğimi hanımlar krem ipim ile 27 ilmek olarak başlıyorum. Hemen krem ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 27 ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 27 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar 27 ilmeğimi attım geldim en son ucunu şuraya düğümlüyorum. Geri dönüyorum. Bu sırada hanımlar kenar ilmeğini örmeden alacağım. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar normal düz olarak örüyorum. Yani bir nevi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde düz örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu aşamada ipimi şöyle aradan kendime doğru alıyorum ve sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi pembe ipimi ekleyeceğim. Modelimize başlıyoruz hanımlar. Modelimiz şöyle. Bu aşamada krem ipim bekleyecek, pembe ipimi kullanacağım. Hanımlar ilk 3 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Şöyle 1, 2 ve hemen pembe ipimin ucunu burada kendine düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Hemen şuraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Şu 3. ilmeğim. 3 tane pembe ördüm. Bir tane kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar 3 tane pembe örüyorum. Bir krem örmeden sağ şişime aldım. 3 tane pembemi düz örüyorum. Bu patiğimizin ön yüzü hanımlar. Ön yüzünde modele başladık. Ön yüzde olduğumuzu şöyle anlıyorum. Hemen hatırlatayım unutmadan. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Devam ediyorum. 3 tane pembe ördüm. Bir kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek pembe. Bir krem örmeden aldım. 3 ilmek pembe örüyorum. Bir kremi örmeden sağ şişime aldım. 3 tane pembe. Bir krem örmeden aldım. Ve son 3 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Ön yüzde modelimizi bu şekilde yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde pembe ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. İpim bakın arka yüzde yani benden tarafta. Yine krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde örmeden aldığımız krem ilmekleri yine örmeden sağ şişimize alıyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizi arka yüzde bu şekilde örüyoruz. Her iki sırada bir hanımlar ön yüzde ve arka yüzde ördükten sonra renk değişikliği yapacağız. Yine ön yüzde renk değişikliği yapacağım için aradan pembe ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum.
Evet hanımlar, şimdi modelimizde ön yüzde 3. sıradayız. Krem ipimizle devam edeceğiz. Model 4 sıradan oluşan bir model. Modelde 3. sıramız hanımlar. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. İlk 2 ilmeğimi düz ördükten sonra hanımlar bir ilmek ters örüyorum. Bakın, bu pembemi ters ördüm. Ortadaki bir kremim düz. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın 3 tane pembe var. Bu 1. ve 3. pembeyi ters öreceğiz. Aralardaki diğer ilmekleri düz öreceğiz. Bakın, bir ters, bir düz. Bu şekilde ilerliyorum. Bir ters, krem düz. Bir ters, bir 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 düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizin 3. sırasını tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde 4. sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Hanımlar, ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Modelimizin son sırasında yapacağımız işlem bu. İlmeklerin tamamını ters öreceğiz. 4 sıradan oluşan modeli böylece bitirmiş olduk. Ön yüzde 4 sıradan oluşan ikinci modele başlayacağız. Her 4 sırada bir model kurulumu yapıyoruz. Bakın, yine son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağım için son ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, ilk modelimizi yaptık hanımlar. Gördüğünüz gibi desenimiz bu şekilde ortaya çıktı. Hanımlar, model kaydırmalı bir model. Altta yaptığımız 2 modelin tam ortasına gelecek şekilde ikinci modeli kuracağız. Hemen sizlere şöyle pembe ipimi alıyorum. Anlatacağım şimdi. Burada ilk ilmeğimi pembe ile örerek başladım. Yanındaki ortadaki bir kremi örmeden alıyorum. Bakın, şimdi alttaki 2 modelin tam ortasına gelen 3 ilmeğe model yapacağız. 3 tane pembe örüyorum. İkinci modelin ilk sırası. Bir kremi örmeden aldım. 3 tane pembe örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bakın hanımlar, gördüğünüz gibi alttaki modellerin tam ortasına gelecek şekilde yeni modelimizi kurduk. İlk modeli yaparken 3 pembe örerek başlamıştık. İkinci modelde bir pembe ördük, bir krem örmeden aldık. Devamında 3 pembe, bir krem diye devam edeceğiz. 3 pembe, bir kremi örmeden alıyorum. 3 ilmek pembe, bir krem örmeden aldım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 3 pembe, bir krem örmeden aldım. Son bir ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Arka yüzde modelde 2. sıramız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir kremi yine, bakın ipim benden tarafta, örmüyorum. Pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kremleri örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Pembelerim ters, kremlerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın, en son bir tane pembem var. Bunu yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için örmeden aldım. Şimdi tekrar krem ipimi alıyorum. Modelde 3. sıramız. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım hanımlar. Bakın, bu krem ilmekleri düz örüyoruz. Ardından bir ters. Bakın, 3 tane pembem var. 1. ve 3.'yü ters öreceğiz. Diğerleri düz. Bakın, bir düz. Bu 3. pembemi ters örüyorum. Kremim düz. Bu şekilde bir ters, bir düz. 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 Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir ters, bir düz olacak şekilde örüyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta şu: 3 tane pembemiz var. İlki, 1. ve 3. ters oluyor hanımlar. Diğerleri düz. Buradaki kremimi düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Ön yüzde 3. sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Modelde 4. sonuncu sıramız. Bu sıramızda
Sırasıyla ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. İlmekler ters örülüyor modelimizin 4. sırasında. İkinci modeli de böylece tamamladık hanımlar. Model bu şekilde devam ediyor. Ön yüzde 3. modeli yapacağız. Ve renk geçişi yapacağım için yine ön yüzde son ilmeği örmeden aldım. Bakın ilk 2 model tamamlandı. Şimdi 3. modeli yapacağız. Yine hanımlar 3. model 1. modeliyle aynı şekilde yapılacak. Sırasıyla. Modelin birine 3 pembe örerek başlatırken diğerine hanımlar 1 pembe 1 krem 3 pembe 1 krem diye devam ettiriyoruz. Yine bakın ilk modelle aynı şekilde. İlk 3 ilmeğimi pembe ile örerek başladım. Bir tane kremi örmeden alıyorum. Yine gördüğünüz gibi 3. modelimizi ilk modeliyle aynı şekilde başlatmış olduk. Arka yüzde yine ön yüzde böyle devam edeceğiz. Arka yüzde yine pembeleri ters öreceğiz. Kremleri örmeden alacağız. Modelin 3. sırasında hanımlar yine krem ipimizle devam edeceğiz. 1. ve 3. pembeler ters örülecek. Aradaki diğer ilmekler düz olarak örülecek. Arka yüzde ilmeklerin tamamı ters örülecek. Böylece 3. model tamamlanacak. 4. modeli de 2. modeliyle aynı şekilde kuracağız. Model bu şekilde devam edecek hanımlar. Hani 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. Böyle tek sayılarla olan modeller aynı sayılarla aynı şekilde yapılırken 2, 4, 6, 8. 10. modelde aynı şekilde aynı hizada aynı sayılarla yapılacak. Modeli böyle devam ettireceğiz. Hanımlar ben bu patiğime toplamda şu bölüme bakın 13 tane model kurulumu yaptım. Şuradan sayalım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane model yaptım. Şu anda biz de buraya zaten ilk 2 modeli yaptık. 3.'yü başlattık. Bu aşamada sizlere hemen mezura ile ölçüyü de vereceğimi söylemiştim. Evet şöyle mezuram ile bakın en ölçümü veriyorum. En ölçüm hanımlar. Şöyle düzelteyim çok pardon. 9,5 santim. Burası 9,5 santim. Ben buraya 13 tane modelimi yaptıktan sonra tekrar sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Hani ona göre ölçüye göre yapın hanımlar. Bazen ölçüyü vermeme rağmen ölçüye uymadan yapan hanımlar oluyor. Sonra diyorlar ki benim patiğim neden büyük ya da neden küçük. Lütfen ölçülere dikkat edelim hanımlar. Şimdi ben buraya toplamda 13. modelimi yapacağım. Geleceğim. Ardından hanımlar 13. modeli yaptıktan sonra en son ön yüzde bir ters bir düz olarak örüyorduk. En son oraya kadar hanımlar 13. modelin en son 3. sırasını örelim gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Çünkü burada bir farklı bir işlem yapacağız. Sizlere onu detaylı anlatacağım. Evet hanımlar toplamda 13 tane modelimi yaptım ve geldim sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi boy ölçüsünü de sizlere vermek istiyorum. Şöyle mezura ile başlangıç yerine mezuramı sıfırlayarak bakın. Boy ölçümü de verdim. Şöyle bakınca hanımlar 10,5 santim. Şöyle şurada bitiyor. 10,5 santim olarak da boyunu ördüm. Şimdi en son 11. modeli pardon 13. modeli yapalım. En son ön yüzde 3. sırasını örelim demiştim. 4. sırada normalde geri dönüyorduk. Arka yüzde ilmekleri ters örüyorduk. Bu aşamada hanımlar arka yüzde ilmekleri ters örmeyeceğim. Direkt şu kenara geçeceğim. Patiğimizin şu bölümüne bakın. Şu kenarlara girerek buralardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. Yani hanımlar şöyle ki bakın şurada ilk kenar ilmek yerine giriyorum. Şöyle sırasıyla bakın. Krem kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Tekrardan bir pembe, bir krem. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Hanımlar buraya toplamda bakın 6 tane ilmeğim oldu. Bu şekilde bu uca kadar toplamda 27 ilmeğimizi bu kenardan çıkaralım gelelim. Evet hanımlar bu uca kadar 27 ilmeğimi çıkarttım geldim. Yani patiğimizin şu ön bölümü oluyor. Şurası sağ, burası da sol kenar olacak. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Hemen burada başka bir şiş aldım elime. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum.
Buraya toplamda 23 adet ilmeğimizi öreceğiz. Bakın kenar ilmeği ile birlikte 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu kenara 23 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi yani şu bölümü yapmış olduk hanımlar. Kısaca şöyle. Şimdi burada hanımlar arka yüzdeyiz şu anda. Orta kısımdan 8 ilmek keseceğiz. Yani patiğimizin şu bilek kısmındaki şu bölümü oluşturacağız. 8 ilmeğimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak keseceğim. Birinci ilmeğim. 2. 3. Devam ediyorum. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7 ve bir daha kesiyorum 8. Bakın patiğimizin şu orta kısmını böylece oluşturduk. Buradan 8 adet ilmeğimizi kestik. Şimdi hanımlar saydığımızda burada da 23 ilmek kalıyor. Bakın sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 ve 23. Şimdi buradaki 23 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Haroşa yani düz örgü olarak örüyorum. Ben haroşayı örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum hanımlar. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar biz öncelikle patiğimizde şu sağ kenarı yapacağız, ardından sol kenarı. Yani buradaki ilmekler bu şişte bekleyecek. Biz şimdi sağ kenarı öreceğiz. Şöyle baktığımız anda burada hanımlar bir diş haroşamız oluştu bile. Buraya yine 23 ilmek ile haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi diğer taraftaki 23 ilmeğimiz bekleyecek. Öncelikle sağ kenarımızı öreceğiz. Yine 23 ilmeğimi örüyorum. Haroşa yani düz olarak. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de 23 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde hanımlar burada iki diş haroşamız oluşuyor. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa oluyor. Evet, şimdi geri döndüğümüz hanımlar bakın burada iki diş haroşamız oluştu. 23 ilmek ile sağ kenarımız bu şekilde örülüyor. Yani burası. Hanımlar ben buraya 15 diş, toplamda 15 krem diş. Bakın krem ile burada bir iki diş haroşamız var. 13 diş haroşa daha öreceğim. 15 olacak. Ben bu sağ kenara 15 diş haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi ben buraya 15 diş haroşamı örüp geleceğim hanımlar. Ardından size tekrar mezura ile ölçüyü vereceğim. Ona göre sizler boyutunu verdiğim ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Hani ben 15 diş haroşa yaptım ama belki siz 17 yaparsınız. Belki 18, belki 13. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenarını örelim gelelim hanımlar. Sonrasında buluşalım. Hem ölçüyü vereceğim hem de sol kenara geçiş yapacağız. Evet hanımlar 15 diş haroşam olana kadar bu bölümü ördüm ve geldim. Şimdi sizlere mezura ile tekrar bir ölçüyü vereceğim. Bakın hiç esnetmeden germeden olduğu gibi ölçüyorum. Şu uç bölümüne mezuramı sıfırladım. Bu bölümü 17 santim olarak ördüm. Şimdi size bu küçük gibi görünebilir fakat bakın şöyle esneteceğim. Haroşa örgü çok esnek bir yapıya sahip hanımlar. Gördünüz mü? Bakın nasıl esniyor. Evet şimdi 15 diş haroşamı ördükten sonra hanımlar ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri döneceğim. Arka yüzde kesim yapacağız. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bu aşamada biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerleri var. Bakın şuralar. Buralara girerek buralardan ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde ilmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapmamızda fayda var.
ilmeklerin tamamını keseceğiz hanımlar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Şuraya hemen 2 tane zincir atacağım. Kenar sık olsun diye, açılmasın burası. Şöyle ipimi kesiyorum artık. Patiğimizin sağ kenarını bitirdik. Şimdi hemen ön yüzde şuradan sol kenara örmeye başlayacağız. İpimi bakın şurada 23 ilmek bırakmıştık. Buradan ekleyeceğim. Bu da sol kenarımız oluyor. Kenar ilmeğini örerek başladım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Hemen şuraya bir düğüm atacağım. 2 tane düğüm atıyorum. Sıkı bir düğüm. İlmeklerimi sırası ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Bu sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. 23 ilmek üzerinden haroşalarımı öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Yani düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum ben. Evet. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bakın burada bir tane krem, şu 2. 2 tane haroşamız oluştu, 2 diş. Bu kenara toplamda 15 diş haroşa yapmıştık. Bu kenarda eşit olacak. Buraya da 15 diş haroşamızı yapacağız. Şimdi bu sol kenarımızı da 15 diş haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin bu kenarına da yine 15 diş, yani 15 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi burada da ön yüzde kesimimizi yapacağım. İlmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde keseceğim. İlmeklerin tamamını bu şekilde kesiyoruz hanımlar. Dediğim gibi gevşek, yani esnek bir kesim yapıyoruz. Topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız çünkü. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şimdi buranın kesimini yaptık hanımlar. Şimdi patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. Sonra tabanını öreceğiz. Burada yapacağımız işlem şu. Hemen şu kenardan başlayacağız. Kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Sonra diğer kenarda da yine son kenar ilmek yerine gelene kadar ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Ben bu aşamada bu kenarını yapmak için şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Dileyen bu bölümde misinalı şiş de tercih edebilir. Normal ben düz şişlerle yapacağım hanımlar. Hemen şu ilmeğimi şişime taktım. Kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkaracağım. Bakın. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda burada 3, 6, 8 ilmeğimiz olmuş. Bu şekilde bu uca kadar, sonra şu diğer kenardan şu son kenar ilmek yerine kadar ben toplamda 82 adet ilmek çıkarttım. Siz bu aşamada ölçülere göre burada fazla haroşa yaptıysanız, yani 15 değil de 16, 17 ya da 14, 13 yaptıysanız ilmek sayısı 80 olmaz da 82 olmaz da 80 olur ya da 78 olur ya 86 olur. Birkaç ilmek farklılık gösterebilir. Şimdi dediğim gibi ben bu uçtan bu uca toplamda 82 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi bu şekilde çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer kenara kadar toplamda 82 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla yine haroşa olarak öreceğim. Yani düz olarak. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa, yani düz örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımızı örmeye başlayacağız.
Şişimizde 82 ilmek vardı. Patiğimizin burun kısmına 8 ilmek olarak başlayacağız. Bu orta kısımda yani burun kısmında 14 ilmek olana kadar yanlardan birer ilmek alacağız. Şöyle ki şişimde 82 ilmeğim vardı. 8 ilmek burun kısmına ayırınca geriye 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de bu iki yana eşit paylaştırınca 37'şer ilmek düşüyor. Öncelikle kenardaki ilk 37 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Sırasıyla bu kenardan 37 adet ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, kenara 37 ilmek ördüm. Şimdi 8 ilmek de burun kısmı için öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımız anda hanımlar bu kenarda da 37 ilmek kalıyor. 8 ilmek ördükten sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burun kısmındaki 8 ilmeği öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. Burun kısmında hanımlar böylece bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yanlardan birer ilmek alacağız her seferinde. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim yine. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 10 oldu. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 10 ilmeğimi öreceğim. 3, şu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan yine bir ilmek örerek ortaya ekledik. Ortadaki ilmek sayımız 11 oldu. Geri dönüyorum. 14 olana kadar devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 12 oldu. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 13 oldu. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 13 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Şimdi hanımlar 14 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını bu şekilde öreceğiz. Kesimler başlayacak. Burada tabanda 14 ilmek vardı. 13 ilmeği öreceğiz. 14. de kesim yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 13 ilmek öreceğim. 14'te kesimimi yapacağım. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu. Patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Bu aşamada her defasında ilmekleri saymaya gerek yok hanımlar. Şöyle bakın, ayırdığımız anda burayı, taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü oluşuyor. Her defasında ilmekleri saymakta gerekmiyor böylece. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın hanımlar, son bir ilmek kaldı. Şöyle bakın, ayırdığımız anda taban ile kenar arasında şöyle ayrık görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın hanımlar, taban ile kenar arasında bir boşluk var burada. İlmeklerimi örüyorum sırasıyla.
Son bir ilmek kalana kadar, yani 13 ilmeği örüyorum. Sonuncu ilmekte kesimimi yapıyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. 14 ilmek üzerinden taban böyle örülüyor. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 14 ilmek olarak patiğimin tabanını bu şekilde ördüm. Şişimde sadece tabanda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine haroşaya devam ediyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 13 ilmek kaldı. Şimdi yapacağım işlem şu. Sırada kenar ilmek yerleri var. Bakın şuralarda V şeklinde. Şurada ilk kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle ilmeğimi çıkarttım. Böylece tekrar 14 ilmek oldu. Böyle hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Şimdi geri dönüyorum. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine burada da son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken kolay olsun diye ön yüzden çıkartıyorum. Ben tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi burada da bakın hanımlar. İlk kenar ilmek yerimiz hemen şurası. Buraya girerek buradan da şöyle bir ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Yeniden son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi tekrar keserek örüyorum ve burada tekrar sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek bir ilmek çıkarıyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum ve geri döndüm. Hemen burada da sıradaki ilk kenar ilmek yerine girerek şuraya bakın ilmek çıkarıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Patiğin arkası bu şekilde 14 ilmek ile örülecek. Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer keserek yine toplayacağım. Patiğimizi artık kesiyoruz burada. İlmeklerin tamamını keseceğim. Son bir ilmek kaldı. Onu da yine kesiyorum. Tam bu aşamada şurada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak bir sık iğne yaparak burayı düzledim. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimin ucunu hemen iç bölüme gizleyeceğim hanımlar. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak ipimizin ucunu ilmek aralarından geçirerek gizliyorum. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi bu şekilde bitirdik. Bir de tek sıradan oluşan şöyle bir kenar oyamız var. Bunu da nasıl yaptığımı size hemen kısaca anlatacağım. Kolay bir yapılışı var. Öncelikle şöyle patiğimde kullandığım pembe ipim ile bir ilmek oluşturuyorum. Ardından bu kesim yaptığım yere şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak şöyle ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle yine ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerinden bir ilmek çıkarttım ve tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. Bu şekilde. Biz bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini şöyle ön bölümden itibaren
Şöyle buraları tamamen dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar devam edeceğiz. Şimdi kenar oyamızı ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım geldim. İlk başladığım yere kadar bu şekilde yaptım. En son buraya bir zincir çekip pembe ipimi de kesiyorum. Hemen pembenin ucunda gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım. Şöyle ilmek aralarına girerek ucumuzu şöyle gizliyorum. Evet hanımlar, bakın patiğimizi bitirdik. Şöyle tutayım göstereyim. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın esnekliğini şöyle gösteriyorum hanımlar. Haroşa örgü olduğu için. Şöyle diğer taraftan da göstereyim. Tabanımız bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Manken ayağım 38-39 numaralar için uyumlu. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Oldukça da kolaydı. Gösterişli de modeli var. Çeyizler için de çok uygun. Kolayca yapabileceğiniz baştan sona iki ile dikişsiz yaptığımız modelimiz. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimizin şöyle mankendeki hali de şöyle hemen önünde düzelteyim. Bakın. Duruşu bu şekilde. Birlikte yaptığımız patiğimiz. Tabanımız, kenarları patiğimizin şu şekilde. Topuk kısmı. Yine önden duruşu böyle. Çok şık, hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir model olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.